Herkese merhabalar. Bu projemde size bir hırka yaptım. Hem erkek hem kadın için uygulanabilir buradaki model. Yapılışı gayet kolay. Ben small en beden için uyguladım. 7-7,5 kadar ip gitti. İplerim şöyle göstereyim. Şöyle bir ip aldım. Bravo diye. Mavi kısmına da şunu kullandım. Bundan 7 tane almıştım. Bu kadar kaldı. Bu da ikinci ipimden kalan. Yani 7-7,5 tane iple benim yaptığım boyda çıkabilir. Ben 3,5 numara tığ kullandım. 4'ü 4,5'u kaldırabilir ip. Ama ben biraz daha böyle ceket formunda istedim. O yüzden daha böyle tok duruyor. O yüzden daha 3,5'la çalıştım. 5'i kaldırabilir gibi görünüyor. Yani bunları ben kendim alıyorum, bu ipleri. Hem deniyorum bazen yeni iplerde nasıl oluyor diye. Güzel oldu. Gayet güzel oldu duruşu. Kollarını biraz geniş çalıştım. Daha dar çalışılabilirdi. Ama dediğim gibi ceket formu, içine de belki kalın bir şeyle giyilebilir. Yapmak isterseniz. Ölçü vereyim size bir. Elinin ölçüsünü vereyim. ...56 santim olmuş. Boy da vereyim size. O da 59 santim olmuş. Small en bedene gayet uygun oldu. Hadi gelin başlayalım. Zaten bir şey takılırsanız sorarsınız bana. Kafanıza bir şey takılırsa. Dediğim gibi çok kolay yapılışı. Hem başına hem sonuna fotoğraflarını da koyacağım. Hadi şimdiden kolay gelsin. Başlıyoruz. Şimdi önce size şöyle küçük bir modeli tanıtayım. Sonradan nasıl başladım, önleri nasıl yaptım, kolları nasıl yaptım, onlara geçiş yapacağız. Orada da size gene modeli hatırlatmaya devam edeceğim. Şimdi 4'ün katlarında zincirimi çekiyorum. Şöyle kısa önce anlatacağım. Zincirimi çekiyorum ben. Sizin 4'ün katlarında ihtiyacınız olacak. Fazla fazla çekin. Kenarlarda da birer tane zinciriniz kalsın. Şimdi önce ilk sıra trabzanlarımı yapıyorum. Şuradaki kenar haricinde 4-4 yapın. İlk sıra trabzanla başlayalım. Biz tabii ki kollarda, bedende önce lastik yapacağız. Lastik kısmını zaten beden kısmında anlatıyorum. Ben şimdi size modeli anlatacağım. Şimdi trabzanlarımı ben yapıyorum. İkili trabzanlarıma geliyor. Şöyle 2 taneyle yukarı çıktım. Şu başlangıcım kalsın. 4 tane şu şekilde bacağın önünden doladım. Böyle 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4. Ön bacağın ön kısmından doladım. 4 tane düz diyorum buna ben. Şimdi 4 tane de arka bacaktan doluyorum. Bu lastik esasında tığ işi. 2 3 4. Ön taraftan yine 1 2 3 4. Yine 4. 1 2 arka bacaktan dolayarak 3 4.
Doladım. Şöyle tekli trabzanla en sondaki bölüme bir tane tekli trabzan yaptım. 2 zincirle yukarı çıktım. Şuradaki çizgilerim çift olacak. Yeniden gördüğüm gibi yapıyorum. 1 2 sıra bu şekilde. 3 4 Aynı gördüğüm gibi ön yüzde çalıştım bacağım. Burada nerede? Arka tarafta. Ne yapıyorum? Arkadan doluyorum. Şimdi ne yapıyorum? Önden 4 tane. 3 4 Ne yaptım? 1 Önde gördüğümü önde, arkada gördüğümü arka bacağından dolayarak 2 sıra yaptım. Doladım. Tekli trabzanıma en baştaki zincirime çalıştım. 1 2 taneyle yukarı çıktım. Şurada 2 tane var. Şuradaki çizgilerim 2 olduğunda yönlerini değiştiriyorum. Önde gördüğümü arka bacaktan, arka kısmında gördüğümü de ön bacaktan çalışıyorum. Şimdi nasıl görüyorum? Ön yüzde doladım, arka bacaktan çalışıyorum. 1 2 3 4 Burada arka tarafta, bunu ön taraftan çalışıyorum. Modelimiz bu kadar kolay. 2 3 4 Doladım. Önde görmüştüm. Şimdi arka taraftan çalışıyorum. 1 2 3 4 Arkada olan burada arkada kaldı. Şimdi öne çalışıyorum. 1 2 3 4 En baştakine tekli trabzan halinde tutturuyorum. 2 döndüm. Şimdi bakın tek var burada. Bunu çift yapmam lazım. Aynı sırayı tekrar ediyorum. Ne yapmışım? Arka taraftan çalışmışım. Doladım. Arka bacaktan çalışıyorum. 2 sıra, 2 sıra, 2 sırada bir yönlerini değiştirerek modelimizi kuruyoruz. Lastik görünümlü olduğu için biraz toplama özelliği var. Mevcut yapacağınız bedenden biraz daha fazla zincir çekerek hırkanızı yapın. Eliniz sıkıysa tığ numaranızı büyütün. Bakın bu şekilde oluyor. Görüyor musunuz? 2 olduğunda yönünü değiştiriyor. 2 sırada bir yönlerini değiştirerek bu lastik çalışmasını yapıyoruz. Son derece kolay ama böyle çok şık görünen bir model. Burada yeniden çalışıyorum. İki sıra nasıl görüyorsam öyle çalışıyorum. 2 sıradan sonra yönlerini değiştiriyorum.
2 tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın burada 2 tane bu kısmım oluştu. Yatay çizgim. Şimdi yönlerini değiştirme zamanı. Burası tersiydi. Ön yüzden çalışmaya başlıyor. Şimdi ben zaten size arka bedeni bitirmiştim. Ön bedenden başlayacağım, lastiğinden. Önce lastiği anlatacağım. Lastikten sonra ana renge geçiş kısmını anlatacağım. Sonra da hırkamızın V kısımlarını beraber yapacağız. Hadi gelin şimdi hırkamızdan başlayalım. Arkaya devam ediyorum ben. Şimdi beraber öne başlayacağız. Burada şuradaki bölümden 22 tane var. 10 tane bir öne, 10 tane bir öne yapacağım. Şu arada 2'yi bırakacağım. Zaten o kısma da lastik yapacağız. Şu renkle. Şimdi 4'ün katlarında zincirimi çekiyorum. Arkayı bitirdim. Şimdi lastik kısmından başlayacağız ve sonradan şu modeli geçeceğiz. 4 düz, 4 ters şeklinde başlangıç yapacağım. 4'ün katlarına ihtiyacımız var. En başta zaten söylüyorum. Sonrasında da 2 sırada bir yönlerini değiştirerek modelimizi kuracağız. Arka kısımda 22 tane şuradaki bölümden var. Yani 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane. Ön için 10 tane grupla başlayacağım. 10'ar tane grupla başlayacağım. Ortada 2 tanesini boş bırakacağım. Zaten lastik yapacağız oraya da. Şimdi ben 40 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane de fazla çekin. Ve 4 düz, 4 ters şeklinde başlayacağız. Zincirimi çekip geliyorum. Dilerseniz bir sıra sık iğne girebilirsiniz. Ben hemen başlıyorum şimdi. Şöyle 2 tane de fazla çekeyim. İlk sıra ikili trabzan yapacağım. Şu kenar ilmeğim kalacak. Sonrasında 4 tane düz kısımdan 4 tane tersinden bacaklarını dolayarak lastiğimi yapmaya başlayacağım. Şimdi ikili trabzanlarımı yapıyorum. Geliyor. 10 tane grubumu şuradaki yerleştireceğim. 4 tane düz, 4 tane ters. Şöyle bir taneyle yukarı çıktım. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane de arka bacağından dolayarak yapıyorum. Ön bacağından doladım. Şimdi de arka bacağında. 1 2 3 4 ön yüzden 1 2 3 4 4 tane ön taraftan, 4 tane de arka bacaktan dolayarak bu lastik tığ işi lastik çalışması. 3 4 4 tane önden 2 3 4 Şimdi sonuna geleyim, görüşelim. Bu şekilde yerleştirdim. En sonuna da şöyle doluyorum. En baştaki zincirin üstüne bir tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 ile yukarı çıktım. Şimdi gördüğüm gibi yapacağım.
Önde gördüklerimi önde, arkada gördüklerimi arkadan dolayarak yapacağım. Dört. Sonra ne yapacağım? Bu arka kısımda bakın. Bunu arka bacaktan dolayarak yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Önde gördüğümü önden. Şimdi bu lastiği arka bedenimdeki uzunluk kadar yapıyorum. Sonradan ana rengime geçeceğim. Ana rengime geçtiğim zaman ilk iki sırada şuradaki şu görüntüyü vermek için bir ana renk bir lastik, bir ana renk bir lastik, sonra bir daha döneceğim onu ve şuradaki şu görüntüyü vereceğim. Sonradan da modelimizi kuracağız. Ben şimdi böyle bitiriyorum. Her yüzde gördüğüm gibi yaparak çalışıyorum. Lastik kısmını bitirip geliyorum. Şimdi ana rengime de geçmeye başlıyorum. Şuradaki görüntüyü verip ondan sonra devam edeceğiz. Önce maviyi çalışıyorum. Şimdi iki tane kaldı. Şöyle kilitledim, doladım. Bunlar arkada kalsın. Burası arkadan olan çalışmam. 4 tane ikili trabzanıma bu şekilde çalışıyor. Şöyle iki tane kaldı. Mavimi aldım. Geçirdim, oradan çıkardım. Şöyle kilitledim bunu ve maviyi çalışıyor. İki tane kaldı. Tığımda beyaza geçiş yaptım. Şöyle sıkıştırdım biraz. Çok sıkmayın. Ve arkadan çalışıyor. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bir kere daha göstereyim arkadaki durumu. Sonra ana renkle devam edeceğiz. İki tane kaldı. Çıkardım. Devam ediyor. Bu şekilde devam edelim. Aynı mantıkla orada da çalışacağız. Sonra ana rengimle devam edeceğim. Şimdi sonuna geldim. Nasıl görünüyorsa o şekilde devam ettiriyorum. Burası tersi. Bir sıra daha aynı bu şekilde lastik yapacağım. 4. 2 tane kaldı ve diğer renge geçiyorum. Şunu sıkıştırdım. Şunları da altta bırakıyorum. Şöyle arkada. Ve aynı çalışmaları yapıyor.
Öteki rengime geçtim. Da bırakıyorum. Şöyle 2 tane kaldı. Maviye geçiş yapıyorum. Bu şekilde de şurada şöyle bir mavilerden bir hat bırakmış oldum. Aynı zamanda ana rengime de geçmiş oldum. Şimdi bu şekilde tamamlıyorum ben. Bundan sonra artık ana rengimle devam edeceğim. Ana rengimde tekrardan görüşelim. En baştaki zincirime doladım ve beyazla çıkış yaptım. Mavi ile işim bitti. Evet, şöyle bir geçiş yapmış olduk. Şimdi bir sıra gördüğüm gibi yapıyorum, bakın. Yani sanki yeni başlamışım gibi, ilk sıra gibi. Nasıl görüyorsam o şekilde lastik gibi yapıyorum şimdi bu sıra. Evet. Arkayı döndürdüm. Şimdi arkasındayım. Burada artık modelimi kurmaya başlıyorum. Nasıl gördüm? Ön tarafta, arka taraftan çalışacağım. 2 sıra bu şekilde. Nasıl görüyorsam öyle. 2 sıra şimdi nasıl çalışıyorum? Gördüğümün ters kısmını yapıyorum. Önde gördüysem arkada, arkada gördüysem önden çalışıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Ön kısımdan, burası arka bölüm. Burayı ön kısımdan çalışıyorum. Burayı ne yapıyorum? Ön tarafta, arka taraftan çalışıyorum. Size anlattığım modeli artık bu şekilde devam ettireceksiniz. Ben size şimdi burada da, evet, şimdi hangi tarafı yapacağımızı belirleyelim. Ve V'yi başlatıyorum. Şöyle hemen belimizin üzerinden gibi ayarlıyorum. Sizin uzunluğunuz ne kadar bilmiyorum, yapacağınız hırkanızın. Yani benim belimin hemen üzerine, göbeğin hemen üzerine gelecek şekilde bir V başlatacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.den itibaren başlatıyorum. Aynı şekilde karşısında da başlatacağım. 2 tanesini kesmeyi düşünüyorum. Birer birer keseceğim. 2 tanesini kesince şu kadar da omuz kalacak. O omuzu da buradan dikeceğiz sonra. Nasıl keseceğim göstereyim size. İki tane. Yine zincirimi çektim. Şu birincisini şimdi çalışmayacağım. Bunu bıraktım. Bu birincisi, bir daha dönüşümde benim tekli trabzan yaptığım bölüm olacak. Burayı 3 taneye düşürüyorum yani. Normal devam ediyorum. Hangisini yapıyorum şimdi? Arkanın da arkasını çevirdim. Bunu da sol tarafa koydum. Şimdi sol tarafı kesiyorum burada. Şimdi 2 tanesini bitirdim. Şimdi değiştirme bölümündeyim. Bu şekilde yapalım. Sıramızın sonuna gelelim. Şurada tekrardan görüşelim. Son gruba geldim. Burada 1, 2, 3 tane
ikili trabzan yapacağım. Sonuncusunu da başlangıç zinciri olarak kullanacağım. Şunu da şöyle kapattım. Evet, şimdi ikiye düşürüyorum. Birincisini atladım. İki. Devam ediyor. İki tane grubu böyle keseceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan başladım kesmeye. Birazdan daha belli olacak. Ben biraz keseyim. İki tanesini bitirmişken bir görüntü olarak paylaşayım size. Gerekirse belki bir tane daha kesebilirim. Onu ilerleyen bölümde göstereceğim. Yani omuzu ne kadar bırakmak istediğimize bağlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de omuza yetebilir belki. Hani ben bu şuradaki keskin bir V olsun istiyorum. Burası aynı şekilde burada da. Şimdi kesmeye devam ediyorum. Biraz ilerleyeyim. Göstereceğim size. Nasıl göründüğü daha belli olmuyor. Döneceğim şimdi. Burayı yapacağım. Döneceğim. Döndüğümde kestiğimi son tekli trabzan yapacağım. Sonra buradaki 2'yi 1'e düşüreceğim. Böyle keserek devam edeceğim. Her sıra yani gidiyorum, dönüyorum, ondan sonra kesiyorum. Önün bir tanesini bitirdim. Şöyle şu kadar omuz bıraktım. Burada 10 tane ile başlamıştım biliyorsunuz buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tanesini keserek bitirdim. Şimdi burada kesmemizi bir tanesi sağda bir tanesi solda olacak. Ona göre kesme yerinizi ayarlayacaksınız. Şu arka taraftan keserek yapacağız. Yani burada gelmişim arkadan ön tarafta kesme başlamışım. Bu tarafta da yaparken diğer tarafını yaparken de arka kısımdan kesmeye başlayacağım. Yani ona dikkat edin. Yoksa size anlattığım gibi kesimi böyle yan yana koyacaksınız. İlkini yaptıktan sonra ilkini ben önden çalışarak, ön yüzde çalışarak kesime başlamışım. Bu kesimde de şu anda benim sağ tarafımda olan kesimde arka taraftan çalışarak kesime başlatacağım. Böylece hem sağ hem solu da şu şekilde kesmiş olacağım. Nasıl kesmiştik? Birincisini atlamıştım. Direkt 3 tane yaparak başlamıştım. Sağ ve solu da ayarladıktan sonra iki ön yüzümüzü de bitirelim. Omuzları birleştirip kola başlayalım önce. Kol kısmı omuzları birleştirip ben bedenden başlatacağım. Dilerseniz ayrı da yapabilirsiniz. Bedenden yaptıktan sonra en son lastiği yapacağım burada. Yani direkt lastikten başlayıp kolu yapıp dikebilirsiniz ama ben bedenden başlayacağım. O yapılmayı göstereceğim size. Beden bitti. 2 bedenim arkası, 2 ön beden, arka. Bir tanesini diktim. Ben dikerek yaptım. Şu şekilde. Direkt zaten eşit sayıda. Burada 7 var. Buradaki 7 ile denkleştirip dikiyorum. Omuzlarımdan giydim. Yardım da alabilirsiniz. Birinci bölümü işaretledim şöyle. Tam karşılığına gelen yere de bir tane işaretleyici koyacağım şimdi. Şu omuzumuz
sabit duracak. Bu burası. Bu da bunun bittiği yer. Bunu dar isteyebilirsiniz. Ben biraz daha kazaktan daha fazla bir kol evi bıraktım. Siz de kendi bedeninizde giyeceksiniz. Omuzunuzdan geçirin. Omuzlarımızı diktik. Ve çalışmaya başlayacağım. Aynı mantığı burada da yapacağız. Bakın dikkat edin, hiç saymadım. Sonradan başlangıç zincirim olacak. 1 2 3 4. Boşluğa da batabilirsiniz. Ben şöyle zincirlerin üzerine batıyorum. İlk sıra şimdi 4 yerleştireceğim. Yani ikili trabzan yapacağım. Bu başlangıçta yaptığım gibi. Sonra onu bir sıra daha yapacağım. Sonra tersine döndüreceğim. Ben şimdi burada yan yana 4 yerleştiriyorum. Hem de böylece sayılarımı da ayarlamış olacağım. Bu şekilde şimdi bir sıra gidiyorum. Döndüğümde 4 düz 4 ters, 4 düz 4 ters yapacağım. Sonra başlayacağım tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bitiriyorum. Evet. Şöyle döndüm. Başlıyorum. 4 aynı mantıkla çalışacağım. Saydım, 4'e göre ayarladım. 4'ün katlarına göre. Bu şekilde bir tersten bir düzden gidiyorum. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Bir kere hatırlatma yapacağım. Sonra ben kolu bitireceğim. Daha doğrusu şu bölüme nasıl geçiyorum onu göstereceğim. Burada başlarken yapmıştım. Şimdi biterken başlayacağız. Onu da göstereceğim. Yukarı. Burada bir tane çizgimiz var. Çift çizgi yapmamız gerekiyor. Ne yapıyorum o yüzden? Aynı çalışmayı yapıyorum. Aynı gördüğüm gibi yapıyorum bu sıra. Dönüşte yönünü değiştireceğim. Evet. Şimdi 2 tane çalışmamı yaptım. Şimdi düz olanları ters, ters olanları düz yapıyorum. Bunu da 2 sıra çalışıyorum. Sonra yine döndürüyorum. Aynı mantık. Sadece yine bir hatırlatma yapmak istedim. Siz de kolunuzu lastiğe kadar ördükten sonra lastik mesafenizi bırakın. Ne kadar kolunuz olacaksa ondan kaç santim yapacaksanız lastiği o kadar önce bu kısmı bırakın. Lastikle tekrardan görüşelim. Kolu bitiriyorum ben şimdi. Lastiğe başlıyorum. Kol lastik kısmı haricindeki bölümü hesaplayın ve sonra lastik kısmına başlayın. Şimdi zaten göstermiştim size. Bu kısmı yapacağım şimdi. Artık lastik çalışmasına başlıyorum. Önleri önden, arkaları arka kısımdan çalışarak devam ettireceğim. Sadece hani onu hatırlatmak için böyle 2 tane kaldı ve geçiş yaptım beyaza. Artık
her zaman gördüğüm gibi yapacağım ve geçirdim. Dönüşte de aynı sırayı yapacağım. Zaten göstermiştim size. Dönüşte de aynı şekilde bir ana renk, bir bu renk yaparak kolumun lastiğini de tamamlayacağım. Artık nerede görüşüyoruz? Bedendeki lastik kısmında görüşüyoruz. Onu da buradaki lacivertle yapacağım. Döndüğümde de gene mavileri mavi, ana rengimi ana renk olarak örüyorum ve sonra hepsini de lacivertle devam edip kolumu bitiriyorum. Diğer kolumu da bitireyim. Bedenden lastik için zincir alıp lastiğimizi yapacağız. Hırkamın kolları da bitti. Kenarlarını diktim. Şuradan başlayarak bütün bedeni, lastiği bu şekilde çalışmayacağım. Sık iğneler yapacağız. Gene bu kısmı aldım ve lastik kısmından başlıyorum. Bütün beden boyunca sanıyorum şöyle 2 ya da 3 parmak, 2 parmak da olabilir, lastik yapacağım. Lastiği önce bir sıra sık iğne yapacağım. Sonra arka bacağından çalışacağım. Bir tek farkımız o olacak. Yan yana sık iğneler yapıyorum. Aynı tığla yapıyorum. Şimdi önce bir sıra tamamından sık iğne gideceğim. Burada biraz tabii göz kararı da yapıyorum. Her zaman şöyle kontrol ediyorum. Marullanmasın ya da gevşek olmasın. İlk sırayı yaptıktan sonra kolay zaten. Şimdi şu tek yaptığım tekli trabzanlar var ya, onların üzerine çalışıyorum. Bakın şöyle yan yana çalışıyorum. Böyle teker teker sıramı tamamlıyorum. Dönüşte görüşelim. Evet. Bir sıramı tamamladım. Şimdi bakın şöyle çalışıyorum. Hemen dibine önce ilkine giriş yapıyorum. Sonra şuradaki V'lerin arka gözünden çalışıyorum. Yani yine sık iğne yapıyorum. Tek farkı şuradaki
Bütün yapmak istediğiniz bölüm kadar bunu yapacağız. Şimdi bir süre böyle gidiyorum ben. Bakın şuradaki V'nin dışa bakan gözünden alıyorum. Şimdi ben bunu böyle bir süre gidiyorum. Şimdi şöyle biraz yukarı kaldırayım bunu. İşaretleyicilerimi taktım. İlikleri açmak istediğim yere. Şimdi buradan başlayacağım. Geri döneceğim yine sık iğne ile. Şu bölümlerde iki zincirle iki tane atlayıp diğerine gideceğim. Sonra dolduracağım onları. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Bu V'mizin başladığı noktaya kadar düğme yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane düğme koyacağım. Şimdi işaretleyicime olduğu yere geldim. Zincir çektim. İşaretleyicimi atladım. Yanındakine yeniden devam ediyorum. Bir zincirle bir tane atlıyorum yani. Döndüğümde o zincirin o boşluk olan yeri de yapacağım. Böylece orada minik bir boşluk olacak. İşaretleyicimin olduğu yer, bir tane zincir çektim. Onu atladım diğerine. Devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle de bir zincir çektim. İlkine hemen şöyle bir çalışma yaptım. Bu şimdi ne yapıyorum? Direkt içine yapıyorum önce bu sıra. Zincir boşluğumu. Sonraki sıra yine aynı çalışmayı. Zaten bir sıra daha yapacağım. Ondan sonra bitiriyorum. Bu sırada bile bitirebilirim. Evet, büyük bir ihtimal bu sıra son sıram olacak. Bir tane daha göstereyim. Çok da kalın bir lastik istemedim burada. Bakın. Boşluk olan yer. Direkt içine bir tane. Ve devam ediyor. Şurada şöyle çok büyük bir, zaten düğme geldikten sonra biraz daha büyüyor biliyorsunuz. O yüzden bir zincirle boşluk yaptım. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum, bitiriyorum. Finalde tekrardan görüşelim. Düğmelerimi de diktim. Başına sonuna fotoğraflarını koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapılışı kolay ve zevkli. Yün birazcık tabii fazla gidiyor. İp biraz daha fazla gitti. Başında söylüyorum zaten. 7 tane falan ip gitti. Şuradaki lacivertlerle beraber 7-7,5 tane ipe ihtiyacımız olacak. Buradaki beden için. Bu small en bedene uygun oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.